Milattan önce 5. yüzyılın şafağında bilinen dünyanın sınırları devasa bir gölgenin altında titriyordu. Bir yanda Fırat'tan Nil'e, Hindistan'dan Tuna boylarına kadar uzanan tarihin gördüğü en büyük ve en organize güçlerden biri Ahameniş Pers İmparatorluğu. Diğer yanda ise Ege'nin sarp kayalıklarına tutunmuş, birbiriyle çekişen, bağımsızlıklarına fanatikçe bağlı ama askeri açıdan cüce sayılan Yunan şehir devletleri. Bu sadece iki ordunun değil, iki zıt yaşam biçiminin, mutlak monarşi ile yeni filizlenen demokrasinin, imparatorluk disiplini ile bireysel özgürlüğün jeopolitik hesaplaşmasıydı. Pers-Yunan savaşları tarihin akışını değiştiren, Batı medeniyetinin DNA'sını şekillendiren ve sonunda denizlerin efendisi bir Atina İmparatorluğunu doğuran bir fırtınaydı. Şimdi bu fırtınanın koptuğu yere İonya kıyılarına dönüyoruz. Pers-Yunan savaşlarının kökleri bir saray entrikasından çok bir medeniyetin uyanışına dayanır. Pers kralı Büyük Kiros, M.Ö. 546'da Lidya'yı fethettiğinde Anadolu'daki Yunan şehirlerinde tebaası yapmıştı. Ahamenişler bu şehirleri satrap denilen yerel yöneticiler vasıtasıyla idare ediyordu. Ancak Yunan ruhu haraç ödemeyi ve bir satraba boyun eğmeyi reddetmeye başlamıştı. M.Ö. 500 yılında Miletos tiranı Aristagoras siyasi bir intiharın eşiğindeydi. Pers desteğiyle çıktığı Naxos kuşatması başarısız olmuş, Perslerin gözünden düşmüştü. Kendi kellesini kurtarmak için radikal bir hamle yaptı. Tiranlıktan vazgeçtiğini ilan edip Miletos'ta demokrasi kurdu ve tüm İonya'yı isyana çağırdı. Modern tarihçiler isyanın sadece Aristagoras'ın korkularıyla değil, Perslerin dayattığı ağır haraç sistemi ve satrapların yarattığı siyasi tıkanıklıkla beslendiğini vurgular. Aristagoras yardım istemek için Yunan anakarasına gitti. Sparta fazla uzak diyerek onu geri çevirse de yeni kurulan Atina demokrasisi bu çağrıya kulak verdi. Atina 20, Eretria ise 5 gemi gönderdi. Bu mütevazi güç isyancılarla birleşip M.Ö. 498'de Perslerin batıdaki merkezi Sardis'i yaktı. Sardis'teki Kibele Tapınağı'nın külleri arasında Darius'un asla unutmayacağı bir yemeği yükseldi. Anlatılır ki Darius her akşam yemeğinden önce bir kölesine şu cümleyi söyletiyordu: "Efendim, Atinalıları unutmayın." Ve Pers cevabı gecikmedi. M.Ö. 494'te Lade Deniz Savaşı'nda İonya donanması saflarındaki ihanetler ve Perslerin sayısal üstünlüğüyle yok edildi. Miletos düştü, yağmalandı ve halkı imparatorluğun derinliklerine sürüldü. İonya uyanışı kanla bastırıldı ama artık cin şişeden çıkmıştı. Darius için İonya bir iç meseleydi, ancak Atina ve Eretria cezalandırılması gereken dış düşmanlardı. M.Ö. 490'da Pers donanması Ege'yi aşarak Eretria'yı haritadan sildi ve ardından Atina'nın kapısı olan Maraton Ovası'na çıkarma yaptı. Pers ordusu en az 25.000 kişiydi. Karşılarında ise sadece 10.000 Atinalı ve 1000 Palatyalı duruyordu. Atinalı General Miltiades, Pers süvarilerinin o an alanda olmadığını fark ederek tarihin en cesur kararlarından birini aldı. Perslerin okçu menziline girdiklerinde Hoplitlere koşmalarını emretti. Bu o güne dek görülmemiş bir manevraydı. Ayrıca Miltiades merkez saflarını zayıflatıp kanatlarını güçlendirmişti. Perslerin seçkin birlikleri merkezi yararken güçlü Yunan kanatları içeri doğru kıvrılarak Pers ordusunu kapana aldı. Ağır zırhlı Hoplitler hafif hasır kalkanlı Pers piyadelerini biçti. Persler panik içinde gemilerine kaçarken arkalarında binlerce ölü bıraktılar. Atina'nın kaybı ise sadece birkaç yüzdü. Maraton Savaşı Yunanlılara şu hayati gerçeği öğretti: Persler yenilmez değildi. Darius'un ölümüyle tahta çıkan Xerxes, babasının yarım bıraktığı intikamı bir dünya fethine dönüştürmeye kararlıydı. Hazırlıklar tam 4 yıl sürdü. Bu bir ordu değil, hareket eden bir imparatorluktu. Xerxes lojistik bir gösteri sergilemek istiyordu.
Çanakkale Boğazı üzerinde yüzlerce gemiyi birbirine bağlayarak devasa yüzer köprüler kurdurdu. Hatta efsaneye göre fırtınada yıkılan ilk köprü nedeniyle denizi 300 kez kırbaçlatıp prangalattı. Ayrıca Atos burnunda donanmasının fırtınalara yakalanmaması için devasa bir kanal kazdırdı. Bu hamleler Yunanlıların gözünde kibrin zirvesiydi. Milattan önce 480 yazında Pers ordusu dar bir boğazda durduruldu. Thermopylae. Kral Leonidas komutasındaki 7.000 Yunan, sayıları 100.000'e vardığı iddia edilen Pers ordusunu 3 gün boyunca durdurdu. Dar arazi Perslerin sayısal üstünlüğünü yok ediyor, Yunan palansını geçilmez kılıyordu. Ancak bir hainin gizli yolu göstermesiyle Leonidas ordusunu geri göndermek zorunda kaldı. Ve 300 seçkin Spartalı ve 700 fedakar Tespiyalı ile son adama kadar dövüştü. Hepsi savaş alanında can verdi. Ama kazandıkları zaman Yunanistan'a umut oldu. Thermopylae Savaşı'ndan sonra Persler Atina'yı yakıp yıktı. Ancak Atina bir strateji dehası olan Themistokles sayesinde tahta duvarlarına yani donanmasına sığınmıştı. Themistokles devasa Pers donanmasını Salamis'in dar sularına çekmek için bir köle aracılığıyla Yunanlar kaçıyor yalanını yaydı. Kiserkses zaferi izlemek için yakındaki bir tepede tahtını kurdurmuştu. Ancak dar kanalda manevra kabiliyetini kaybeden ağır Pers gemileri Atinalıların çevik gemileri tarafından mahmuzlanarak batırıldı. Salamis Deniz Savaşı Pers istilasının bel kemiğini kırdı. Kiserkses lojistik hattının kesilmesinden korkarak ordusunun büyük kısmıyla Asya'ya döndü. Milattan önce 479'da geride kalan Pers generali Mardonius, Plataea Ovası'nda tarihin en büyük hoplit ordusuyla karşılaştı ve mağlup edildi. Hemen ardından Anadolu kıyısındaki Mikale'de Pers donanmasından kalanlar imha edildi. Ahamenişlerin Yunanistan rüyası Mikale'nin sularında boğuldu. Savaş bitmişti ama tehdit devam ediyordu. Sparta'nın pasif kalması üzerine Atina, Perslere karşı bir savunma ittifakı kurdu. Delos Birliği. General Kimon, M.Ö. 466'da Euromedon Savaşı'nda Persleri hem karada hem denizde yenerek Ege'yi tamamen bir Yunan gölüne çevirdi. Bu zaferle birlikte Pers tehlikesi kağıt üzerinde bitti. Ancak Atina için yeni bir fırsat doğdu. Atina birliği yavaş yavaş kendi imparatorluğuna dönüştürdü. Milattan önce 454'te birlik hazinesi Delos'tan Atina'ya taşındı. Bu, ortak fonun Atina mülküne dönüştüğünün ilanıydı. Haraç artık Perslerle savaşmak için değil, Atina'daki görkemli Partheon'u inşa etmek için toplanıyordu. Atina kendi para birimini tüm müttefiklerine dayattı ve isyan edenleri askeri kolonilerle bastırdı. Persler ve Yunanlar arasındaki yarım asırlık kanlı hesaplaşma, M.Ö. 449'da imzalanan Kalyas Barışı ile resmiyete döküldü. Diplomat Kalyas, Pers sarayı ile anlaştı. Persler Anadolu'daki Yunan şehirlerinin özelliklerini tanıdı ve donanmasını Ege'den çekti. Atina da Mısır ve Kıbrıs gibi Pers bölgelerine yönelik saldırılarını durdurmayı kabul etti. Bu barış paradoksal bir şekilde Atina'nın tiranlığını meşrulaştırdı. Dış düşman bitmişti. Ancak Atina savaş vergilerini toplamaya devam etti. Pers-Yunan savaşları bittiğinde dünya artık aynı yer değildi. Atina maratonda hürriyetini kurtarmış, Salamis'te onurunu korumuştu. Ancak şimdi Akropolis'in tepesinde yükselen mermer sütunlar bir imparatorluk anıtıydı. Atina Yunanistan'ın kurtarıcısından tiranına dönüşüyordu. Kalyas Barışı ile kapanan perde, Atina ve Sparta arasındaki Peloponnesos Savaşı'nın giriş müziğiydi. Bir sonraki videomuzda Atina'nın nasıl bir deniz canavarına dönüştüğünü inceleyeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.